Bakın. Böylesi beni biraz ürkütür. Böylesi hep beni ürkütmüştür. Bakın şuna bak. Çok farklı duruyor. Şimdi normalde orman dibine ve bu karanlık yerlere gelmek gerçekten çok sakıncalı ve tehlikeli. Bende de şöyle bir huy var. Bilmiyorum, böyle sakin, ıssız yerleri severim ama tedbiri de elden bırakmamak lazım. Böyle yerlere geldiğiniz zaman bilmiyorum, ben şu an sanki pek tedbirli davranmıyorum. Ay. Ay. Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sandık davetlerinden bir davet yapacağım. Sandık davetlerini normalde tek yapmayacaktım. Yani Eşref abiyle beraber yapıyorduk. Sandık davetlerine de bayağı bir ara vermiştim. Şimdi sandık davetlerine tekrardan başladım. Çünkü bir ayı geçmemem gerekiyor. Önceden çalıştığımız bazı şeyler vardı. Şimdi onları atlatmamak için bir ay geçmeden hemen sandık davetlerinden bir tanesini de yapmak istedim. Şimdi Eşref abinin biliyorsunuz Sakarya'da işleri var. Sakarya'da akrabalar da var. Bir de Sakarya'da da fındıklığı var. Gidip oradaki işlerini, bahçe işlerini bitirecekti. Hafta içi geliyorum dedi bana. Büyük ihtimal çarşamba günü veya perşembe günü şeyde olacak, Giresun'da olacak. Şimdi ben de farklı bir yere geldim. Çok değişik bir yere. Şu an Giresun'da değilim. Bu bir önceki videoda izlediğiniz ormanlık alanın başka bir tarafındayım. Şimdi burada biraz tehlikeli, korkunç ve böyle bir vadi gibi bir yerdeyim. Burada sandık davetini yapacağım. O kadar ıssız ki arabayla belki bir saat boyunca tırmandım. Tırmanışa çıktım. Şimdi böyle geniş bir yer buldum. Burada sandık davetlerinden bir davet yapacağım ve gelen nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum. Gelenle irtibat kurmaya çalışacağım. Bakalım bu yeni yaptığım sandık davetindeki gelen varlık nasıl bir şey. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanala da abone değilseniz kanalımıza da abone olun. Şöyle söyleyeyim size. Bizi izleyenlerin %30'u abone değil. Yani %30-35'i bazen oluyor. 35 gözüküyor istatistiklerde, analizde. Yani abone değilseniz, abone olursanız her attığımız videodan hem bir bildirim alırsınız hem de bizi daha iyi takip edersiniz. Hemen videomuza geçelim ve sandık davetlerinden bu ne gelecek hiç bilmiyoruz. Korkunç olan davetlerden bir tanesi olan sandık davetleri yapalım ve görelim. Ve bakalım bugün bizi ne karşılayacak, nasıl bir şey gelecek, irtibatımızı kurabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Hemen videomuza geçelim ve sandık davetlerinden kim gelecek görelim. Evet, bugünkü video çekeceğim yer. Size önce göstereyim. Bakın. Böyle bir yerdeyim. Burada çok büyük bir ağaç var. Bakın burası yol. O dediğim dağ. Daha önceki çektiğim video. Bu yoldan, bakın şu yoldan bayağı bir gidiyorsunuz. İleride yol çatallaşıyor ve bir 30 kilometre gittikten sonra öbür yol vardı. Bakın burası böyle. Bir yol buraya çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bakın buradan yukarıya bir yol çıkıyor. Davet yapacağım yer tabii burası. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar buraya yalnız gelmek istemem. Şimdi Eşref abi olsaydı böyle yerlerde daha güzel video da çıkardı. Eşref abi maalesef işleri olduğu için gitmek de zorunda kaldı. Aslında sizi de çok özlemiş. Gerçekten sizi özlemiş. Yani ben diyor arkadaşlarımı özledim. Sizle beraber olmayı özledim ama yapacak bir şey yok. Mecbur gitti. Ben de onunla beraber gidecektim. Benim işim de vardı. Farklı işlerim vardı, gidemedim. Tabii şu an Giresun'da değilim. Burası başka bir yer. Bakın bir yol da buradan çıkıyor yukarıya. Bakın şuradan dümdüz yukarıya çıkan bir yol var. Ve altında incir ağacı var. Burası incir ağacı. Köşede incir ağacı var. Burada bir çınar ağacı var. Evet. Video çekeceğim alan bu alan.
Ağaçların yaprak sesleri. Başka hiçbir ses yok. Çıt ses yok. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma'asmihi şeyin fil ardı ve lefis sema ve huve semel. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma'asmihi şeyin fil ardı ve lefis sema ve huve semel. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma'asmihi şeyin fil ardı ve lefis sema ve huve semel. Arkadaşlar koruma duası bu. Koruma duasını sabah 3 defa, akşam 3 defa okuyun. Kazaya, belaya karşı, her türlü sıkıntıya karşı ve nazara karşı. Bakın nazara karşı da okuyabilirsiniz. Çocuklarınıza öğretin, sevdiklerinize öğretin. Yani hem güzel hem kısa hem çok etkili bir koruma duasıdır. Allah Zülcelal'in ismi şerifine sığınıyorsunuz ve sizi her türlü kötülüklerden koruyor. Şimdi sandık davetlerinden yapacağım daveti hemen burada başlayacağım. Evet, etraf böyle. Şu tarafı gösterdim mi? Bakın, araba yolun kenarına buraya aldım. Evet, davete başlayabilirim. Evet, davet şu an açık. Davet şu an açık. Sandık davetlerinden bilmiyorum kim gelecek. Bakalım, çok merak içindeyim. Ama sandık davetleri tehlikeliydi. Tehlikeli olmasına rağmen ve ben yalnız başıma yapacağım. Ama yapacak bir şey yok, mecbur. Acaba nereden çıkacak? Şimdi nereden çıkacağını da bilmediğimiz için. Şu yukarıda neler var? Bakın şurası da eski dere yatağıymış. Şurası. Az önce baktım. Dere yatağı. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Arkadaşlar bu tür videolarda şimdi normalde orman dibine ve bu karanlık yerlere gelmek gerçekten çok sakıncalı ve tehlikeli. Bende de şöyle bir huy var. Bilmiyorum, böyle sakin, ıssız yerleri severim ama tedbiri de elden bırakmamak lazım. Böyle yerlere geldiğiniz zaman bilmiyorum, ben şu an sanki pek tedbirli davranmıyorum. Yani en azından yanımda birinin olması lazım ama mesela Eşref abi burada olsaydı, yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Gerçekten çok doğru bir kelime, çok doğru bir söz. Sandık davetlerin en kötü tarafı bazen çok geç çıkabiliyor. Biz bir ara, iyi hatırlıyorum, Eşref abiyle hemen hemen 2 saat bekledik davetten sonra. Bakalım hele.
Şimdi size videoda bahsettim. Bundan Eşref abiyle çektiğimiz bir videoda gelen varlık şey söylemişti. 2 tane ağaç arasında işte 5 karış kaz. Oradan çıkacak olan toprağı suyla karıştır. Onu Eşref abiyle yapacağım. Soran arkadaşlarımız olmuş. Eşref abiyle yapacağız o videoyu. Bir de dünkü kilitli davetlerin Aroha'nın bahsettiği Mazino'nun daveti. Onu da Eşref abiyle yapacağım. O yüzden sandık davetlerine geçtim. Yoksa kahverengi kitaptan başka bir davete geçecektim. La ilahe illallah. Evet gelmiş. Bak. Of. Kameramda bir sıkıntı var. İsmini söyler misin? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Arkadaşlar bazen Müslüman da gelebiliyor. O yüzden selam veriyorum. Bazı arkadaşlar bana diyor İşte selam verilmez falan. Müslüman olmayana selam verilmez. Selam almadı. Ben alacağım o zaman selamı. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bana ismini söyler misin? Evet hırlıyor şu an. Sen bana kim olduğunu önce söyle. Davet yapılınca çok şaşırdım. Büyücülerin kralı mısın? Hayır, ben büyücülerin kralı değilim. Sandık davetleri diye davetler var. Daveti yapınca sen geldin. O yüzden ismini soruyorum. İsmin ne? İsmini söyler misin bana? İsmim Rozan. Rozan. Bu davetler hakkında, sandık davetleri hakkında bana bilgi verebilir misin? Ne öğrenmek istiyorsun? Sizin gibi daha kaç kişi var? Kitabın içinde olan? Bunun sayısını kimse bilmiyor. Ama oldukça çok. Beni özgür bırakabilir misin? Nasıl özgür bırakacağım? Hemen yanında bir kapı var. Oradan geçersem yeter. Allahu Ekber. Hemen yanında bir kapı varmış. Geçenki gelenin de söylediği öyleydi. Başının üstünde veya yanında, üst tarafta veya arkanda boyut kapısı var dedi. Oh. Saldıracak gibi görünmüyor ama saldırabilirdi. Bekleyelim bakalım ne zaman çıkacak. La ilahe illallah. La ilahe illallah.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rozan mı dedi? Rozan. İsmim Rozan. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada eğer ki mesela farklı bir şey görürseniz belirtebilirsiniz. Çünkü ben bazı şeyleri fark ediyorum. Bazı şeyleri de hiç fark etmiyorum. Rozan. Rozan nasıl bir şey? Derenin dibi. Oh. Rozan. Bu gelenlerin hepsi öyle bir şekilde konuşuyorlar ki. Gerçekten şey gibi konuşuyorlar, şifreli. Ne vardı orada? Yani gerçekten hepsi şifreli konuşuyor. Bu şekilde de kamerayı tuttuğum zaman hiçbir yeri görmüyorum. Çünkü ışık bana vurduğu için. Rozan. Sandık davetleri. Ama bu gelen sanki şey. Biraz daha böyle ne bileyim. Eşref abi diyordu ya mazlum bu. Genelde de mazlum dediklerimiz bize saldırdı hep. Etrafa bakıyorum ama hiçbir şey görmüyorum. Işıktan. Rozan. La ilahe illallah. Her yeri aç. Ha işte. İşte. Az daha yaklaşacağım. Bakar mısın şuna? Hafiften hırlıyor. Bunun ağzı çok farklı bir şey, değişik. Rozan. Az önce bahsettiğin boyut kapısı hangi tarafta? Boyut kapısı devamlı senin yakınında bulunuyor. Biz eğer izin verirsen %100 kişi geçmeye hazırız. 100 mü? Hani neredeler? İzin verdiğin an görünecekler. Hepsi arkamda. Arkadaşlar bakın. Biri önünde gördüm. Biri arkasında. Aslında onlar görünüyor. Sen sadece izin vereceksin. Hayır. Boyut kapısından geçmenize izin vermeyeceğim.
Sizin geçmenize hiçbir zaman izin vermeyeceğim. O zaman bu davetleri neden yaptın? Hırlamaya başlıyor. Vay be. Of. Of. Ay. Ay. Oh. Bunu tahmin ettim aslında da. Bakın 100 kişi varmış yanında. Oh. Bakın birini burada gördüm, birinin arkasında. Yani 2 tane gördüm. Geri kalan 100'ü nerede acaba? Şimdi size anlatmak istediğim bu işte. Geldiği zaman adam akıllı soru soramıyor. Yani benim bahsettiğim şey bu. Şimdi buna bilimle ilgili, ilimle ilgili ne sorabilirsin? Zaten adamın amacı boyut kapsamından dışarıya çıkmak. Ne soracaksın şimdi buna? İzin verirsen biz 100 kişi çıkmaya hazırız diye. 100 kişi çıkmaya hazırsın da çıkıp ne yapacaksın? Şimdi çıktı mı dağılacaklar sağa sola. Dağıldılar mı ne olacak? Aslında şöyle bir tehlike de var. Şimdi 100 kişi diyor ya. Bu 100 tanenin ağırlığı şu an burada. Ben şu an bir şey görmüyorum. Daha önce Eşref abiye soruyordum. Diyordum bir şey görürsen görüyor musun diye. Şimdi size söylüyorum. Eğer bir şey görürseniz arkamda. Ben görmüyorum. Tabii. Ancak video bittikten sonra göreceğim. Tam olduğum yerde. Bakın çınar yaprağı. Bunun yaprağı faydalı dediler ama bunun yaprağının faydası hiçbir şey yok. Kaynatıp içiyorlardı. Kaç kişi yok diz ağrısına yok bilmem neye faydası var diyorlardı. Ama kim kaynattıysa faydasını gördüm diyen yok. Yani her sene farklı bir şey çıkıyor. Her sene değişik bir şey çıkıyor. Şunun faydası var, bir bakıyorsunuz herkes ona rağbet gösterdi. Of. Ama kötü vurdu. Biri burada saklansa şurada ya da şu tarafta saklansa kimse bulamaz. Tabii gece bulunmazsa. Bakın dere yatağı, bu dere yatağı burada normalde düğün olabilir. Bakın düğüne denk gelebiliriz. Bakın burada doğal bir şey var. Kapı gibi olmuş. Şimdi gelsin. Ben ona diyeceğim ki bak. Eğer rahat durmazsan sana en büyük cezayı veririm. Vermek istemiyorum. İstesem çok küçük bir hamleyle yakabilirim. Ama yakmak da istemiyorum. Yakmak istemiyorum arkadaşlar. Yakmak çözüm değil. Şunları hep merak ediyordum ya. Şöyle. Basın bak. Su çıktı. Olsun.
Çınar ağacı da burada var. Yukarıda gidelim. Bazen çok değişik sesler duyuyorum ama işte bakın. Mozuno. Neden saldırıyorsun? Şunun yüzüne bakın. Bana hiç yabancı gelmiyor. O kadar gördüm ki bakın. Ağzına bakın. Evet. Kapı senin tarafında. Sadece bana anahtarı ver. Ben de sana daha güzel bir kapı açayım. Beraber o kapıdan içeriye girelim. Nerede dediğin kapı? Tam arkamda. Buradan biraz yukarıya çıkınca göreceksin. Peki ne var orada? Kapıdan içeriye görürsen girersin de. Kapıdan içeride ne var? İstersen beraber girelim. Üzerindekini çıkar. Öfkeni çıkarıp gelebilirsin. Peki Vefkin sana nasıl bir zararı var? Vefkin olduğu zaman beraber giremeyiz. Yoksa ben sana yaklaşamam. Ama eğer çıkarırsan beraber gireriz. Bir düşünmem lazım. Acaba girsek mi girmesek mi? Sen çok zeki birine benziyorsun. Nasıl yaptım bilemedim. Ne yapalım? Hiç bilemedim. Ne yapalım acaba? Gelsem mi gelmesem mi? Anlamaya başladı. La ilahe illallah. Ay. Ay. Onunla dalga geçtiğimi anladı. Onunla dalga geçtiğimi, gerçekten dalga geçtiğimi anladı. O yüzden saldırdı. Şimdi bana dediği şu: Vefkini bırak, seninle bir kapıdan içeriye gireceğiz. Beraber. Bahsettiği kapı onların alemi. Bakın, eğer ki şöyle Vefki çıkarıp onunla beraber gidersem onların alemine giriş yaparım. Dediği doğru. Bir kapı var diyor yukarıda ve o dediği kapı doğru. O dediği kapı doğru ve ben oraya girersem o alemden çıkış artık bilmiyorum nasıl olur. Çünkü o kadar sıkıntılı bir şey olur ki ya bir kapı daha bulacaksın çıkacaksın ya da bekleyeceksin biri seni çıkaracak. Mesela Eşref abi bekleyeceksin. Eşref abi gelsin sen çıkarsın. Nasıl çıkaracak Eşref abim? Dayıma gidecek. Allah korusun öyle şeyler çok tehlikeli. Ki ben de yani öyle bir şey düşünmem. Size onun söylediği kapının yerini göstereyim. Bakın. Kapının tam yerini size şimdi göstereceğim ben. Çünkü şu an görüyorum. Bakın şurada bir kapı var.
Tam şurada. Tam şurada bir kapı var bakın. Burada. Eğer burada durursam vefkimi çıkarıp ve de o da gelirse davet açık çünkü. Bakın burada o aleme giriş yeri var. Tam burası. Enerjinin en yoğun olduğu yer de orası. Kapının olduğu yerden bir uzaklaşayım ben. Kapının olduğu yerden uzaklaşayım. Ama gerçekten beni ürküttü. Beni harbiden ürküttü yani. Gelmiş oradan pazarlık yapıyor ama biraz biri, kurnaz. Aa şuna bakın. Resmen yürüyor. Zıplayan değil de yürüyen kurbağa. Muzino. Şimdi kurbağa kılığına mı girdin? Aslında kılığa falan girmedi. Bu bildiğimiz hayvan da niye bu toprak yerde? Kurbağa sulak yerde olur. Bu hayvan burada ne işi var? Bu kılığa girerler bakın. Böyle sürüngen kılığına giriyorlar. En güzel de girdikleri kılık bu. Sürüngen kılığında. Bakar mısın şuna? Gözünü kör mü ettim, ne yaptım? Bakın adam gidiyor. Ya bu normal hayvan. Kılıkta değil yani. Allahu Ekber. Normal bir hayvan. Şuraya bakın. Bakın dere. Bazen derelerin orada düğüne denk geliyorum. Düğüne denk geldiğim birkaç tane videom var. Düğüne denk gelmişim orada. Bakın acayip rüzgar var. Ses nasıl alıyor, sesi nasıl alıyor hiç bilmiyorum. İnşallah rüzgar fazla etkilemiyordur. Şimdi bu boyut kapısından bahsettiği için ben şimdi buna çarpıcı sorular sormak istiyorum. Eğer doğru eğer yanlış bilmiyorum. Bakın eğer doğru eğer yanlış. Bana nasıl cevap verirse versin. Hiç umurumda değil. Ama soru soracağım. Sorular soracağım. Bana verdiği cevaplar gerçekten umurumda değil. Belki doğrudur, belki yanlıştır bilmiyorum. Ama soracağım. Boyut kapısı, Göbekli Tepe'deki boyut kapısını, ondan sonra uzayda yaşam var mı? Uzayda bir yaşam formu var mı? Sizin mesleğiniz nedir? Bakın bunları çoğunu benim araştırdığım kitaplarda, araştırdığım havas ilimlerinde, okuduğum kitaplarda, ansiklopedilerde, çok büyük eski Osmanlı ansiklopedileri var. Onlardan araştırdığımda yani ben hepsi hakkında bilgi var ama ben sizin için, sırf size saygım olduğu için soracağım. Ve bakalım neler söyleyecek. Çünkü şimdiye kadar kendi araştırmalarım hakkında sorular soruyorum ama sizin sorduğunuz soruları sormuyorum. Çünkü program o şekilde gitmiyor. Bir dahaki çıktığında soracağım. Şu ışık bir gün elimden düşecek, paramparça olacak. Sanki az önce arkamdan bir hareket duydum ama işte bakın. Şuna bakın. Duvar gibi. Boyut kapısını yanına mı aldın? Kapı gibi duruyorsun. Bana soracağın soruları sorabilirsin.
Hepsini duydum. Tamam işte benim amacım da zaten soru sormak. Bu bana boyut kapısından bahsettin. Bahsettiğim boyut kapısı. Sizin alemin kapısı değil mi? Evet. Bunu sen bildiğin için kesinlikle gelmeyeceğini de biliyorum. Peki sana bir şeyler soracağım. Göbekli Tepe'de orada boyut kapısı var mı? Tabii ki var. Ama şifresini kimse çözemedi. Göbekli Tepe'de nerede peki boyut kapısı? Göbekli Tepe tarihinin altında bir o kadar da yer var. Neresinde? Göbekli Tepe kazı yapılan yerde mi? Evet, kazı yapılan yerin alt kısmında bir çarşı var. Orada bir mahzen var. Mahzenin içinde bir boyut kapısı var. Bu boyut kapısı nasıl açılıyor? Büyücüler mi açıyor? Bakın pelerin var sanki üzerinde. Yani kamera nasıl çekiyor bilmiyorum, nasıl kaydediyor ama üstündeki sanki bir giysi. Pelerin. Yani normalde gölge gibi olur ama gölge gibi değil. Evet. Boyut kapısı bazı yöntemlerle açık konuma geliyor. Bu gece oluyor. Peki oradan nereye geçiliyor? Bunu sana söylemem için seninle bir anlaşma yapmam lazım. Hayda. Ne anlaşması bu? Kurtulma anlaşması mı? Hayır, kurtulma anlaşması değil. Sandık davetlerinde yapacağım bir davet var. Bu davette gelenin ismi Rozimi. Bu ne Karumi Rozimi? Bu gelen davete gelene bir şey soracaksın. Ve benden haber vereceksin. Arkadaşlar, tam önünde o dediğim yürüyor. Bakın, normal bir hayvana benzemiyor. Bakın az önce gösterdiğimin gözü parlamıyordu. Bakın onun gözü nasıl parlıyor, görüyor musunuz? Yürüyerek gidiyor yanından. Etrafta bahsettiği kişiler de onlar. Ben senin dediğinden hiçbir şey anlamadım. Sandık davetlerinden birini çağıracağım değil mi? Çağıracağım kişiye ne söyleyeceğim? Senden haber mi vereceğim? Bunu unut. Saçma sapan şeyler söyleme. Kendine gel, haddini bil. Hah. Akıllı ol. Bana bak. Davetlerin bütün anahtarı benim elimde. İstersem seni ebediyen kilitleyebilirim. İstediğini yap. Sakin ol. Evet, ben sakinim. Bana emredebilirsin. Senin her istediğini yapabilirim. Bakın, görüyor musunuz neler söylüyor? Senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece sorduklarıma cevap ver. Sen çok mu güçlüsün? Bayağı zaman oldu kaldın. Şu an zor dayanıyorum. Uzay boşluğunda herhangi bir yaşam var mı?
Uzay boşluğunda yaşam var, evet, ama size göre değil. Peki? Kime göre? Bizden kavimler orada var. Ama sizden hiçbir kavim yok. Arkadaşlar gene hırlamaya başladı. Büyük ihtimal saldıracak. Tam saldıracak dedim. Kayboldu. Oh, herhalde biraz daha korktu. Saldıracak dedik ama bakın aslında çok mantıklı konuşuyor. Uzay boşluğunda kavimler var, yaşayanlar var ama sizden yok. Biz de biliyoruz zaten insan yok yani uzayda ama uzaylı formunda olanlar. Bakın uzaylı formunda olanlar aslında uzaylı yok, biliyor musunuz? Şimdiye kadar filmlerin çekilen bu saçma sapan şeylerin hep uydurması. Amerika'nın bir şeyi vardı. Ay'a çıkan adam diye, Apollo. Aslında hiç Ay'a çıkmamış. Hatta gittiği yer de belli. Oranın resmini çekmiş bir arkadaş. Bir arkadaş diyorum yani, bir tane yabancı araştırmacı mı, gazeteci mi gitmiş orada. Oranın resmini çekmiş. Ortaya çıktı. Uzaya gidemedikleri ortaya çıktı. Ay'a kimse inmemiş herhalde. Öyle diyorlar. Kendi kavimleri var orada. Sandık daveti. Eşref abi, siz yaptığım bu davette yani ben duydum yani yalnız başıma sandık daveti yapacağım ama sandık daveti biraz tehlikeli. Şu an etrafta o ve onun gibiler var. Bakın, havada uçanlar, yerde sürünenler, ondan sonra aynı bunun gibi görünenler, bunun gibi birçoğu var. Ve hepsi de şu an buralarda. Eğer kameranın açısına yakalanan olursa artık videoda göreceğiz. Şimdi yalnız olduğum için hep sağa sola bakıyorum. Kameraya bakma şansım biraz daha az oluyor. Ama yanımda biri daha olduğu zaman, mesela Eşref abi bakıyordu kameraya. Ama şu an ben yalnız olduğum için her yeri inceleme yapamıyorum, her yeri. Bu her şeyi söylüyor. Yani buna soru soruyorum da her şeyi söylüyor. Şimdi çıktığı zaman birkaç tane soru daha soracağım ama başka bir şey de çıkabilir bak. Gerçekten başka bir şey de çıkabilir. Çünkü bu her gidip geldiğinde ne yaptığı belli değil. Bunun ismi neydi ya? Bu ne demişti bana, bilmiyorum. İsmini unuttum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bakın. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kelime-i tevhid okuduğunuz zaman bakın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ne kadar uzatırsanız o kadar şeydir, faziletlidir. Ve her bir la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğiniz zaman deniz köpükleri olur ya, dalga vurur, hani köpük köpürür. O köpükler kadar olan günahlarınız silinir. Küçük küçük günahlarınız, yani büyük günahlarınıza ben gideyim orada birine haksızlık yedim, orada büyük günahlar işleyeyim, Allah Zülcelal'ın yasak ettiği şeyleri yapayım. Onlar büyük günahlar hariç ufak günahlar silinir. Yani bilmeden yaptığınız günahlar olsun. Ufak tefek günahlar, çünkü bilmeden yaptığımız günahlar da var. Rabbim hepimizi affetsin inşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya size şöyle bir şey söyleyeyim. Buralarda var ya, çok büyük bir... Bismillahirrahmanirrahim. Şuna bakın.
Bu ne? Ne yapıyorsun? Bakın. Böylesi beni biraz ürkütür. Böylesi hep beni ürkütmüştür. Bakın şuna bakın. Çok farklı duruyor. Konuşabilirsin benimle. Ses verebilirsin. Allahu Ekber. Şu an var ya. Beni ürküten şu siyahlar var ya. Tam şurada çıktı. Bu siyahlar ben her zaman için ürkütmüştür. Çünkü bunların ne yapacağı belli olmaz. Az önce bahsettiğimin, bakın burada duruyordu daha önce. İlk videonun çıktığı zamanlarda. İkinci sefer burada çıktı. Ve şu an beni o tarafa çekmeye çalışıyor. Kendi alemlerinin kapısının olduğu yeri. Tam incir ağacının altına, kayalığın olduğu yeri. Bakın burada dere var. Evet, tam buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimde koruma var. Ama az daha yaklaşacağım. Tam burada. Kapı tam burada. Tam şurada kapı. Kapı tam şurada. Bakın bir incir ağacı da burada. Bir incir ağacı da burada. Arkadaşlar incir ağacını size anlatacağım. Kapı dediğim şurası bakın. Bu incir ağaçların kökleri dikine iner aşağıya. Ve aşağıda onların evi varsa bu kök onlara iner. Ve evinden bu kökü gördükleri zaman bu da bizim evimizin bir parçası derler. Yalnız sizin evinizin avlusunda yer varsa sıkıntı olmaz ama gece olsun, geceleri sakın incir ağacının üzerine çıkmayın. Yani altında da oturmayın. Ama gitseniz bir şey olmaz bakın ama gitseniz hiçbir şey olmaz. Yalnızca dikkatli olacaksınız. Ben tam kapının olduğu yere geldim. Kapı şurası. Şu an davet açık. Ve ben eğer ki vefkimi bıraksam, buraya gelsem tam o aleme giriş yapmış olacağım. Ben niye buradayım bilmiyorum. Bakın buraya kadar çıktım. Demek ki hipnoz etkileri var. Hipnoz. Gerçekten hipnoz etkileri var. O yüzden şöyle uzaklaşayım. Yalnızım. Ne yapacağım da belli olmaz. Ama aklımızı başımıza tutmak lazım. Eğer aklını başında tutmazsan belki vefki de çıkarıp oraya gidebiliriz. Farz et yanında benden başka biri var. Ya da bu daveti başka biri yaptı. Ya da ne bileyim. Yani buradan şuraya gider. Hipnoz bir şekilde. Aleme girdiğin zaman bakın size bir şey anlatacağım. Aynı bu davetleri yapan bir hocanın yazdığını size anlatacağım. Hoca aynı bu şekilde davet yapıyor bak. Şimdi az önce o aklıma geldi. Hoca daveti yapıyor. Tam şu arkada olan kapı var ya onun aynısı. Hoca daveti yapıyor. Daveti yaptıktan sonra bir tanesi geliyor aynı böyle siyah. Diyor yüzü diyor bembeyaz, simsiyah giymiş. Gözleri diyor aynı şimşek gibi. Yani hani şimdi tarif ettiğini gördüğüm zaman benim çektiğim videolara gelenler aynı onlar gibi. Şimdi hoca daveti yapıyor ve biraz konuşuyorlar. Hocaya diyor ki koruman varsa çıkar benimle gel. Sana güzel alemlerin kapısını açacağım diyor. Hoca tamam diyor. Hoca
Vefkini çıkarıyor ve yanına gidiyor. Bu hocanın elini tutuyor ve bir kapı var. Duvarda şöyle kayalığın olduğu yerde hemen bir kapı görüyorlar. Kapıyı açıp içeriye bir giriyor hoca. Hoca diyor ki içeriye girdim, içerisi bir şehir. Böyle pazarcılar var, insanlar var, eğlenen insanlar var. Biz diyor beraber yürüdük. Yürüdük gittik diyor. Ondan sonra bir eve girdik diyor evin içine. Evin içinde de diyor belki diyor 20-30 tane adam diyor. Baktım diyor yiyorlar, içiyorlar. Hemen diyor biz bir masada oturduk diyor. Evin içi şey gibi aynı diyor. Bu şeyler olur ya, hanlar olur. Aynı han gibi. Orada diyor işte bana yiyecek getirdiler. Bir baktım bir tanesi geldi diyor. Önüme diyor domuz kafası indirdi diyor. Hoca diyor domuz kafasını indirdiğini diyor gördüm. Ve diyor bir baktım hiçbirinin ayakları yok. Ayak yok hiçbirinde. Hoca o an anlıyor yanlış yaptığını ve birden silkeleniyor. Aradan kaç gün geçmiş bilmiyoruz. Ne olmuşsa artık Allah yüzüne baktı herhalde. Aradan bir iki gün geçmiş ve hocayı ormanda buluyorlar. Ormanda aynı o boyut kapısı dediğimiz yerde. Hocanın üstü başı böyle çamur pislik içinde. Her tarafı. Getiriyorlar, hastaneye götürüyorlar işte. Artık bakıyor başka hocalar gelip yardım ediyor. Sondaki akıbetini tam olarak net olarak yazmamış. Hoca hakkında fazla bilgi bulunmuyor diyor. Bu şekilde yazmıştı. Yani eğer ki ben de mesela gitseydim şuraya bahsettiği yere, bakın şuraya gitseydim, onunla beraber vefki çıkarıp onunla beraber şuraya gitseydim, bakın burada bir kapı görecektim. Aynı anlatılan gibi şurada bir kapı olacaktı. Şu kapı içeriye girecektin ve oradaki alemin içine dalacaktın. Ama böyle bir yanlış yapılırsa çok kötü olur. Ben şu an o yanlışı yapmamak için buradan uzaklaşacağım. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Ben hemen arabaya doğru gideyim. Yoksa ya olur tamam kendime Allah'ın izniyle önce Allah'a güveniyorum sonra kendime güveniyorum ama ya belki bir yanlış olabilir. Belki ne bileyim bir yanlış yapabilirim. Allahu Ekber. Arkadaşlar arabaya bindim. Dedim ya ne olacağı belli değil. Şimdi uyanık alacak bizi, götürecek kendi alemine götürecek. Eline ne geçecek bilmiyorum. Bakın. Yani eline ne geçecek bilmiyorum da. Ama sandık davetleri gerçekten tehlikeli. Ve eğer ki ben gitmiş olsaydım, dediğim gibi çok büyük sıkıntı ki yaşardım yani o hoca gibi. Allah Zülcelal böyle yaratıklardan bütün hepimizi korusun. Bakın şurada çok acayip bir ağaç var. Çok da büyük. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.